Sevgili dostlar, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Çok sıcak bir hava var Belgrad'da çünkü Haziran ayındayız. Hatta Temmuz kapıyı aralamış durumda. Doğal olarak turizm sezonu da açıldı. Biliyorsunuz Balkanlar ilk kez yurt dışına çıkacaklar için harika bir lokasyon. Belgrad'da en çok ziyaret edilen şehirlerden bir tanesi. İstedim ki sizlere güncel bir video hazırlayayım. 2025 yılı için Belgrad gezi rehberi olması açısından güncel bir video olsun. Atladım Sırbistan'a geldim. Bu videoda hep birlikte bu güzel şehri gezeceğiz. Dilim döndüğünce sizlere bilgiler aktaracağım. Hazır videonun başındayken kanalıma abone olursanız, videoya bir beğeni bir de yorum atarsanız çok büyük destek olmuş olursunuz bana. O zaman hazırsanız Belgrad gezi rehberimiz başlıyor dostlar. Benim önceliğim vizesiz olmasıdır. Vizesiz Avrupa diyebiliriz yani kısmen. Ya tabii Balkanlara göre en güzel şehir burası Belgrad. What do you think about Turkish people? We have bad history. Kaymakla söylerseniz çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Knez Mihailova'da Belgrad'ın göbeğinde kocaman bir Türk kahvesi içiyorum. 93 TL. Güzel bir deneyim aslında. Bu fiyatlara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Çay, kahve vesaire bir şey içebiliyorsunuz. Bakın Belgrad'ın göbeğindeyim. Biz de kendi tarihimizin aslında ne kadar başarılı olduğunu burada onların övdükleri şeylerle anlayabiliyoruz. Pastaların kraliçesini göstermek istiyorum. Öyle adlandırıyorlarmış. Completely understand because it's very very good. Skill lot of second people. Ayasofya'dan esinlenerek inşa etmişler burayı. 288 Türk lirası yapıyor. Sırbistan'da 2025 yılı itibariyle toplu taşımalar ücretsiz. 195 TL yapıyor günümüz kuruyla. Mesela espresso içmek istediniz, o da 250 Sırp dinarı, 97 TL yapıyor. Bir kazanç elde ediyoruz ve nerelere gidebiliriz o kazançla? Bir liste yapıyoruz. Belgrad'da, Sırbistan'da o listede arkadaşlar. Gezimize Knez Mihailova Caddesi ile başlayalım arkadaşlar. Burası Belgrad'ın en popüler caddesi. Hem Belgradlıların hem de turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği bir nokta. Şehrin merkezi, bunun yanı sıra tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Binaları incelerseniz güzel bir mimarisi var. Tarihi dokuyu korumuşlar. Bunun yanı sıra kafe, restoranlar, barlar, işte böyle alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar, hediyelik eşya satan dükkanlar sıklıkla bulunuyor bu bölgede. O yüzden turistlerin ilgisini çekiyor. Belgradlılar da gelip burada vakit geçiriyorlar. Yaz ayı geldi, havalar güzelleşti. Bu tarz böyle etkinlikler de yapılıyor. Mesela burada tişört satıyorlar. Nikola Tesla tişörtü. Önünde böyle bir sürü farklı tasarım var. Buradan kendinize bir şeyler de bakabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, sevdiklerinize bir şeyler alabilirsiniz. Çeşit şeyler satıyorlar. Şöyle göstermiş olayım. Knez Mihailova'nın hemen ortasında bir tane tarihi çeşme var arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla buradan temiz su akıyor. Şişenizi doldurabilirsiniz, su içebilirsiniz, kendinizi serinletebilirsiniz. Güzel bir çeşme. Her daim su akıyor burada. Altıgen bir şekli var, piramit şeklinde çatısı var. 16. yüzyıl Osmanlı eseri. Döneminde hem sosyal bir nokta olması açısından, insanların buluşma yeri olması açısından hem de halka temiz su sağlanması açısından böyle bir çeşme inşa edilmiş. Belgrad'da kalan birkaç tane tarihi çeşmeden bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Sırbistan'da 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebiliyoruz arkadaşlar. Ben İzmir'den Belgrad'a direkt olarak uçtum. Havalimanında hem dönüş biletimi hem de otel rezervasyonumu görmek istediler. İkisini de gösterdim. Uçağa sorunsuz bir şekilde bindim. İstisnasız herkese bu ikisini sordular. Sırbistan'a indiğimde ise tam aksi bir durum vardı. Hiçbir şey sormadılar. Benimle konuşmadılar bile. Direkt olarak pasaportuma mührü bastı. Daha sonrasında pasaportu bana uzattı ve ülkeye rahatlıkla girmiş bulundum. Ülkeye giriyorsunuz. Havayoluyla gelecek olanlar için söylüyorum. Dışarıya çıkıyorsunuz. Terminalin önünde otobüsler var. 72 numara direkt sizi Belgrad'ın şehir merkezine getirecek arkadaşlar. Eğer 600 numara varsa ona da binebilirsiniz ama bir noktadan aktarma yapmanız gerekiyor. Aktarma yapmak için ineceğiniz durağı ve indiğiniz o duraktan hangi numaraya binip merkeze gidebileceğinizi Google haritalar üzerinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ama aktif olarak internete bağlı olmanız gerekiyor. Şimdi Sırbistan'a geldiniz, Belgrad Havalimanı'na indiniz. Hiç fiziki sim kart almayla, Wi-Fi aramayla uğraşmanıza gerek yok. Size çok büyük bir kolaylık sağlayacak bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Esim.io.
Esimao ile birlikte 160'tan fazla ülkede internete sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir özelliği var Esimao'nun. Dilersek bir paket satın alıp o paketi kullanabiliyoruz. Dilersek bakiye yüklüyoruz. Kullandığımız internet kadar ücret ödüyoruz. Diyelim bakiyemiz arttı. Bir sonraki seyahatimizde farklı bir ülkeye dahi gitsek kalan bakiyemizi kullanabiliyoruz. Esimao'nun bir diğer güzel özelliği de OneSIM özelliği. Nedir bu OneSIM özelliği? Esimao'da bulunan OneSIM özelliği sayesinde sadece bir kere kurulum yapmamız yeterli. Biz hangi ülkeye gidersek gidelim Esimao'ya bizi internetimizi açtığımızda o ülkedeki en iyi operatöre otomatik olarak bağlıyor. Ben Sırbistan'a gelmeden önce bir paket satın aldım. Uçak piste indi, Belgrad Havalimanı'na geldik. Hiç uçaktan inmeden piste indiğimiz anda internetimi açtım ve Esimao beni en iyi operatöre hızlı bir şekilde bağladı. İnternetimi hemen kullanmaya başladım. Sizler de seyahatlerinizde internet konusunda kafanızın rahat etmesini istiyorsanız Esimao'yu hemen indirin ve kayıt olun arkadaşlar. Burak 2 kodunu kullanarak $2'lık bir indirime sahip olacaksınız. Ben tüm bilgileri açıklamaya bıraktım. Aynı zamanda o açıklamadaki linkten uygulamayı indirebilirsiniz. Büyük kolaylık, gerçekten büyük kolaylık. Ben hem Japonya'da hem de Güney Kore'de Esimao'yu kullandım. Gerçekten kafam çok rahattı. Yani Wi-Fi aramadım, fiziki sim kartla uğraşmadım. Kendi hattımı açsam acaba yüksek fatura mı gelecek, ne olacak? Onları hiç düşünmedim. Hep paket satın aldım ben, onu kullandım. Gerçekten çok büyük kolaylık. Bu arada Google haritalardan takip ederek hattınızı, otobüse bindiniz, rotayı takip ettiniz, merkeze kadar geldiniz. Artık burada gezmeye başlayabilirsiniz. Şunu da eklemek istiyorum. Sırbistan'da 2025 yılı itibariyle toplu taşımalar ücretsiz. Yani havalimanından otobüse binin, hiçbir ücret ödemeden rahatlıkla buraya kadar gelebilirsiniz. Tabii taksi de bir seçenek. A1 diye bir minibüs var. Ona ücret alıyorlardır diye düşünüyorum. O ufak bir minibüs. Onunla da gelebilirsiniz ama bu dediğim 2 otobüste de ücretsiz bir şekilde merkeze kadar gelebilirsiniz. Şimdi Knez Mihailova'nın sonuna kadar yürüdük. Burada bir tane alışveriş merkezi var. Şöyle göstereyim. Raicheva diye. Buradan içeri girin, bir alt kata inin. Orada Maxi süpermarket var. Oradan dilediğiniz ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz ve köşede de bir tuvalet var. Ücretsiz olarak o tuvaleti kullanabilirsiniz. Yol üstünde gördüğünüz gibi bir sürü kafe, restoran, bar, alışveriş yapabileceğiniz yerler var. Hemen karşı tarafta da Kale Meydanı'nın girişi bulunuyor. Şimdi oraya gideceğim. Kale Meydanı gezmeye başlayacağız. Ama önce bir şeyler yemek istiyorum. Bir Sırp lezzeti deneyelim. Yerel bir lezzet deneyelim istiyorum. Bildiğim güzel bir yer var. Oraya doğru yürüyorum şimdi. Bir önceki gelişimde bu yeri keşfettim arkadaşlar. Republika Grill isminde bir ızgaracı burası. Sırbistan'ın yerel lezzeti olan pleskavica'yı çok güzel yapıyorlar. Üzerine kaymakla söylerseniz çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Pleskavica dediği de dana, genellikle dana etinden yapılan bir hamburger köftesi. Sırplar üzerine kaymak koyup kaymağı böyle birazcık eritip yanında salatayla yiyorlar ama nedense salata getirmediler, onu bilemiyorum. Geçen sene geldiğimde hem lahana salatası hem de soğan getirmişlerdi. Nedense bu sefer getirmediler, bilmiyorum. Şimdi bunun fiyatı, öncelikle onu söyleyeyim sizlere. 500 Sırp dinarı arkadaşlar. Bu arada Sırbistan'da para birimi dinar. Bir tadına bakalım, onu da tanıtacağım sizlere. 500 Sırp dinarı ne kadar yapıyor? 195 TL yapıyor günümüz kuruyla. Üzerine kaymak söyledim. O da 80 Sırp dinarı. 31 TL yapıyor. Yani 580 Sırp dinarı ödeyeceğim ben buna. Yanına bir de şöyle hemen göstereyim. Ekmek getiriyorlar. 225 TL bir para ödeyeceğim bugünün kuruyla. Eğer domuz eti hassasiyetiniz varsa gittiğiniz restoranlarda sorun. Çünkü bazı restoranlar hem dana eti hem kuzu eti hem de domuz etini karıştırıp pleskavica yapıyorlarmış.
Ama burası sadece dana etiyle yapıyor. Ben ilk geldiğimde sormuştum nasıl yapıyorsunuz diye. Hatta o zaman ızgara yapan çocukla birazcık sohbet de etmiştim. Güzel yapıyorlar gerçekten. Tadını bozmamışlar. Tadını bozmamışlar. Gayet güzel yapmışlar. Bu arada Sırbistan'ın para birimi dinar arkadaşlar. Elimde olan kağıt paralar bunlar. En büyük kağıt parayla başlayalım. Şu 2000 Sırp dinarı. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Ne kadar yapıyormuş? 777 TL yapıyormuş bugünün kuruyla. 1000 dinar ne kadar yapıyormuş? Şöyle göstereyim parayı. 388,5 TL yapıyormuş. 500 dinar var. Hemen onu da yazalım. Uygulamadan bakıyorum kura. 195 lira yapıyor 500 dinar. Mesela bu 500 dinara ben pleskaviseyi yiyebiliyorum. Eğer hamburger olarak yerseniz, yani ekmek arası yerseniz, böyle tabakta yemezseniz daha da ucuza yapan yerler var. 200 Sırp dinarı var elimde. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 78 TL yapıyormuş düz hesap. Şu 100 Sırp dinarı 39 TL yapıyor. Bu da 50 Sırp dinarı arkadaşlar. Göstereyim. 100 Sırp dinarının üzerinde bu arada şey var. Nikola Tesla var. Onu göstereyim tekrardan. Nikola Tesla var. 50 Sırp dinarı da hemen söyleyeyim sizlere. 19,5 TL yapıyor. Paralar bu şekilde. Herhangi bir döviz bürosundan bozdurabilirsiniz ama biraz arka sokaklara giderseniz daha uygun kur fiyatı bulabilirsiniz. Merkezi yerde, yani Knez Mihailova'nın üzerinde Euro'dan hesaplayacağım. Ben Euro bozdurdum. 1 Euro'yu 117,10'a bozdum ben. Ama ana caddeye gittiğimde 115'e falan bozuyorlardı. 116'ya bozuyorlardı. Yani 1-2 dinar oynuyor. Belgrad'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan bir tanesi de Aziz Sava Katedrali arkadaşlar. Avrupa'nın en büyük katedrali burası. Aziz Sava'nın adına inşa edilmiş. Bir rivayet odur ki, internette yazan bilgiyi sizlere aktarıyorum. 1594 yılında Sinan Paşa Aziz Sava'nın kalıntılarını burada yakmış. O yüzden burası çok önemli bir nokta Sırplar için ve Ortodokslar için. 1895 yılında da bu katedralin inşa fikri ortaya atılıyor ve 1935'te katedrali inşa etmeye başlıyorlar arkadaşlar. Lakin araya 2. Dünya Savaşı giriyor, farklı sebepler giriyor derken inşa tamamlanmıyor ta ki 2004 yılına kadar. 2018 ile 2021 yılları arasında da içerisindeki mozaikler vesaireler, freskler tamamlanıyor ve şu an günümüzde 2025 yılında burayı ziyaret edebiliyoruz arkadaşlar. Tamamlanmış bir vaziyette. Aziz Sava Katedrali ile ilgili en ilginç bilgi ise Ayasofya'dan esinlenerek inşa etmişler burayı. Bunu da paylaşmam gerekiyor sizlerle. Gerçekten çok görkemli gözüküyor. Yani dünyanın birçok yanından insanlar gelip Belgrad'ı ziyaret ediyorlar, geziyorlar. Buraya da muhakkak uğruyorlar. Sadece bir dini merkez olarak düşünmeyin. Yani bir sanat eseri aslında. Farklı bir dine mensup olsanız da buradaki işlemeler, tarihi figürler, karakterler, dini karakterler hepsi birer sanat eseri olarak işleniyor buraya. Şu an ibadet de devam ediyor bu arada. İbadete de açıldı. Ben geçen sene geldiğimde şu karşımızda bulunan kısımda bir duaya şahit olmuştum. Aktif olarak ibadette devam ediyor. Bir müze gibi düşünmeyin yani. İnsanlar gelip burada bu kardeşimiz gibi dua ediyorlar.
Aziz Sava Katedrali'nden merkeze doğru yürürken ara sokaklardan birinde Nikola Tesla'nın müzesi var arkadaşlar. Hemen karşımızda duran bina Nikola Tesla'nın müzesi. Girişi buradan. Yani ziyaret edebilirsiniz. Aziz Sava'dan çıktınız, 10 dakika bile sürmüyor buraya gelmek. Haritadan bakarsınız konuma. Çünkü nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum bu sokağa. Yani Prote Majete yazıyor ama Nikola Tesla Müzesi yazarsanız Google Maps'e çıkacaktır burası. Müze salı ve pazar günleri arası sabah 10'dan akşam 8'e kadar açık. Pazartesi günü de sabah 10'dan akşam 6'ya kadar açık. 2 tane bilet türü var. Bir tanesi tek başınıza ziyaret edebiliyorsunuz. 800 dinar ödemeniz gerekiyor. O da 310 TL yapıyor. Bir tane rehber var. O sizi tek başınıza alıyor ve açıklıyor müzenin içinde artık ne açıklaması gerekiyorsa. Bir de grup şeklinde katılabiliyorsunuz. Tek gitseniz de sizi bir gruba dahil ediyorlar bu arada. O da ne kadardı? 500 dinar, 195 TL yapıyor. Sizi bir gruba dahil ediyorlar. Grubu alıyor rehber ve ne açıklaması gerekiyorsa müzenin içinde onu açıklıyor. Kaç dakika sürüyor bilmiyorum, ben katılmadım. Bu arada tur İngilizce. Eğer Sırpça biliyorsanız Sırpça seçeneği de var. Tercih sizin. Yani Aziz Sava'dan çıkıp merkeze doğru giderken Nikola Tesla'yı da görüp sonra merkezdeki gezinize devam edebilirsiniz. Şöyle bir yandan sizlere ara sokaklardaki evleri de göstermiş olayım. Normalde yemek yedikten sonra Kale Meydanı'na gidecektim. İstedim ki hava biraz daha böyle serinlesin, Kale Meydanı gezerken biraz daha geç bir vakit olsun ki gün batımına bir kere gidelim, orada bulunalım. Hani bir daha git gel yapmayayım, vakitten kaybetmeyeyim. O yüzden Kale Meydanı sonralara bıraktım. Aziz Sava'yı aradan çıkarmış olduk. Arkadaşlar gezimize kısa bir tatlı molası veriyoruz. Şöyle Otel Moskova'nın imza tatlısı olan Moskova Siniti, pastaların kraliçesini göstermek istiyorum. Öyle adlandırıyorlarmış. Pastaların kraliçesi diyorlarmış. Moskova Sinit. Şöyle göstereyim sizlere. İçerisinde şeftali var, Fransız tereyağı var, ananas var, ekşi kiraz var ve bademle süslemişler. Geçen sene yemiştim ben bu tatlıyı. Şimdi tekrardan sizlerin huzurunda tatmak istiyorum. Çünkü tadını hatırlamıyorum. Üzerinden bir sene geçti. Fiyatı 740 Sırp dinarı. O da ne kadar yapıyor? Günümüz kuruyla 288 Türk lirası yapıyor. Bu arada arkamda gördüğünüz bu yer Otel Moskova'nın restoranının bahçesi. Yani kullanabiliyorsunuz burayı. Otelin müşterisi olmanıza gerek yok. Otelden de bahsedeceğim birazdan. Ama önce şöyle tatlımızı bir tadalım. Taptaze, meyvelerin tadı o kadar güzel geliyor ki. Bak, geçen sene geldiğimde sanırım bu kadar beğenmemiştim. Öyle hatırlıyorum ben. Gayet güzel bir tatlı. Ama tabii pastaların kraliçesi denecek kadar güzel bir tatlı mı? Ona şüpheliyim. Biraz şekerli bu arada, onu söylemem gerekiyor. Yani çok şeker sevmiyorsanız 2 kişi yiyebilirsiniz bu tatlıyı. Daha makul olur. Bu arada Otel Moskova Belgrad'da görebileceğiniz en güzel mimarilerden bir tanesi. Bunu söylemeliyim. Bir de bu otelde çok ünlü kişiler kalmış arkadaşlar. Şöyle QR kodla hemen menüye bağlanıyorsunuz. Burada otelin tanıtımını da yapıyorlar. Albert Einstein burada kalanlardan biri. Bir diğeri güzel sesli abimiz Luciano Pavarotti. Kendisini şöyle göstereyim. Çok şahane bir sesi vardır kendisinin. Tabii bir yandan şöyle Otel Moskova'nın tarihini de hem Sırpça hem İngilizce olarak yazıyorlar menülerinde. Ve bir diğer ünlü kişi de Ivo Andrić. Şöyle kendisini göstereyim. Kendisini tanımayanlar için şöyle bahsedeyim. Belki tanırsınız. Meşhur Drina Köprüsü var. Bilirsiniz Drina Köprüsü'nü. Onun hakkında bir kitap yazıldı. Köprü ve o çevrede yaşayan ahali ve tarihsel olaylar hakkında bir kitap yazıldı ve Nobel aldı. Kendisi yazdı bu kitabı. Drina Köprüsü. Ben de geçen Balkan seyahatimde o kitabı okuyordum. Hatta köprüyü görmek için Bosna'ya gittim. Lakin Bosna'da o kadar kötü bir ulaşım sistemi var ki köprüyü göremedim. Yani gidemedim oraya. Visehrad şehrinde köprü. Otobüs, 2 gün boyunca otobüs bulamadım oraya gidecek. Sonra ayrılmak zorunda kaldım.
Yani üzücü. Köprüyü görseydim güzel olurdu. Yanında kitap da vardı çünkü. Bu arada pastayla birlikte su da getiriyorlar. Onu da söyleyeyim. Ivo Andrić abimiz de o meşhur kitabı yazan yazar. Kısa bir tatlı molası da vermiş bulunduk. Şöyle menüdeki fiyatları da sizlere söylemek istiyorum. Çünkü yemek yedik, fiyatı gördünüz. Aşağı yukarı fiyatlar o şekilde. Merkeze giderseniz çarpı 2 olarak hesaplayın. Yani 500-600 dinar vermezsiniz de ne kadar verirsiniz? 1200 dinar verirsiniz gibi. Merkezde yemek yerseniz o da mesela ne kadar yapıyor? 450-500 TL arası bir şey verirsiniz porsiyonla yemeğin. Merkezde yerseniz. Arka sokağa giderseniz 400-500 dinara iniyor. O da işte 200 lira civarı bir şey yapıyor. Mesela bu en popüler yerdeki tatlı, fiyatı malum. Ama biraz daha uygun bir yerde yerseniz yarı fiyatına yersiniz. Belki 1/3 fiyatına yersiniz. Mesela menüdeki kahveler 330 dinar civarı, 130 TL gayet normal yani. 600 dinara böyle dondurmalı değişik soğuk bir kahve vardı. O da 230 TL yapıyor. Tabi yemek kısmı birazcık karışıktı. Hiç oraya girmek istemiyorum. Burada biraz bir antin kuntin yemekler var. Oraya hiç girmeyeyim. Belgrad'a geldiğiniz zaman belki de en çok vakit geçireceğiniz yere adım atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Kale Meydanı'nın içerisindeyiz. Knez Mihailova'dan Kale Meydanı'na bağlandığınız an hemen girişte sizleri böyle hediyelik eşya satan, böyle magnettir, bardaktır, heykelciktir satan büfeler karşılıyor. Magnetler mesela 300 dinar. Şöyle göstermiş olayım fiyatları da. Böyle hediyelik eşya baka baka kaleyi gezmeye başlayabilirsiniz. Burada dünya liderlerinin, tarihi karakterlerin çorapları da var meraklısına. Formalar da var. Two side. Two side. Arka tarafta da varmış çoraplar. Bakıyorum da. Did you know why don't have Erdogan here? Made in Turkey. Yes, that's why. Abimiz diyor ki niye bunların çoraplarının üzerinde Erdoğan yok biliyor musun diyor. Arkadan Made in Turkey yazısını gösterdi. What is your name? Vlada. Vlada. So nice to meet you. Colleagues. Thank you. Do you know some Turkish? A little. Little. Just a little. What do you know? I don't know to tell the price. For example, how much? Ne kadar magnetler? 300, 200, 250. Many Turkish tourists here? Probably 70-80% 70-80%. from Oh. all tourists. And what do you think about Turkish people? We have bad history, but now this is different Turkish guys. Osmanli bid. One thing, Turkish now different things. We are all here, probably have your blood and you have our blood. 500 years to be here. It's normal. Yeah. That's passed away. Now it's different time. I hope never be the war again. I hope so. I hope so. And always people think about that Serbian people hate Turkish people. What do you think about it? Yeah, I completely understand because Osmanli were very rough and kill a lot of Serbian people, especially the kids he took away from the Yanichari. You know, did you know the Sultan Süleyman died here? Sultan Süleyman passed away. Ziget var actually, right? Here, Here. in this park. Sultan Süleyman and Mehmet Pasha Sokolovic died here. Some Turkish words and Serbian words are so similar. I heard it's 300 words. 300. Yeah, I don't know what everything, but yeah. Ocak, Avliya, Cezva, a lot of Turkish words. Yeah, a lot of Turkish words. Yeah. But it's completely opposite language. Opposite language, yes. For us, very hard. Yes, it is very hard. If you try my language, you will see. Yes, Very yes. hard for I you. just know zdravo, hvala, ciao. Yeah, just I know in Turkish, yeah, something like that. Yeah. Yeah. Thank you so much. So nice to meet you. So nice to meet you. I guess. Kolay gelsin. Pardon. Türk müsünüz hocam? Nasılsınız?
Videoya çıkmanız sorun olur mu bu arada? Herhangi bir problem yok yani. Tamam. Fikirlerinizi sorabilir miyim hazır gelmişken? Burada çok fazla Çok kısa gezdik ama. çok kısa gezdiniz. 40 dakika falan oldu. Ha, daha yeni geldiniz. Aynen öyle. Aynen. 5 dakika oldu. Anca bu tarafları gezebildik. Güzel. Daha İlk sonra- intiba nasıl peki? Sırbistan hakkında, Belgrad hakkında. Yani çok insanlarla bir iletişime girmedik. İnsan hakkında bir şey söyleyemem. Ama Osmanlı'nın şeyleri hala işlerinde var. Etkisi. Yani orada bir şey var. Türbenin ismi neydi? Hangi paşanın? Paşa. Ali Fuat Paşa. Evet. Çeşme var orada. Daha sonra. Değil mi? Çeşmenin de bir paşamız Bir tane ismi. de taş var mesela o Evet, zamanında. Kanuni Sultan Süleyman'ın üstüne çıkıp da şey söylediği. Orada bir şey söylemiş. Karşı konuştukları var. Gel hocam sen de istiyorsan böyle. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in fethedemediği olarak çok fazla ona vurgu yapmışlar. Buraya Taş güzel koymuşlar. çiçekler İstanbul'u koymuşlar. fethetti de burayı fethedemedi Fethedemedi. diye biraz övünmüşler kendilerince. Bir de çarşının yani Knez Mihailova'nın içerisinde bir tane tarihi çeşme var. O da Osmanlı Çeşmesi. Evet evet. Doğru. Orası da kimdi ya? Çeşmenin ismini unuttum şimdi. Bir çeşme daha var. Evet, O da ünlü. hemen yanında Evet, evet, evet. kapı olan. Defterlerin yanındaki Evet, evet. çeşme. Yani Orası da öyle Osmanlı. Yani dediğim gibi Osmanlı şeyi hala var, esintileri. Genelde sanırım bizden böyle tarihi dokuları görüp birazcık geçmişi yad etmek için gelip ziyaret ediyor insanlar anladığım kadarıyla. Bizim turistler. Yani açıkçası benim önceliğim vizesiz olmasıydı. Vizesiz Avrupa diyebiliriz yani kısmen. Yani tabii Balkanlara göre en güzel şehir burası Belgrad. en Avrupa'yı şey Evet. diğerlerine kıyasla. Daha- Ama diğerleri mesela işte Bosna Hersek olsun oralara da gideceğiz mesela. Oralar daha Osmanlı. Oralar birazcık daha o kültürleri seven insanların çoğunlukta olduğu yerler. Fakat burası biraz Sırbistan zaten hani milliyetçilikleri fazla olduğu için şey hissettiriyor. Hani istemediklerini biraz hani şey yaptı. Yani kendilerini biraz soyutlamak istediklerini biraz belli ediyor yaptıkları icraatlarla. Bize biraz ters ama geliyoruz, görüyoruz. Hani onların övündükleri şeyler aslında hani çok övünülmeyecek şeyler olduğunu bizler görüyoruz. Yani bizim tarihimizde yakaladığımız başarılardaki ufak hatalarda kendilerine büyük bir başarı gibi bunları hep lanse etmişler. Onlarla övünüyorlar. Biz de kendi tarihimizin aslında ne kadar başarılı olduğunu burada onların övündükleri şeylerle anlayabiliyoruz tekrardan. O açıdan bizim açımızdan Türkler olarak güzel bir deneyim aslında. Buralarda görüyoruz. Plevne Marşı'nı paylaşacağım şimdi. Tuna Nehri'ni çektim. Instagram'da şimdi Plevne Marşı'nı paylaşacağım. Benim için Sırbistan Belgrad bitmiştir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geziler diyeyim. Burak Durgun hocam. Burak Durgun. Tamam. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hemen arkadaşları yakalamışken abimizden sonra bir fikir almak istedim. Bugün böyle karşılaştım. Bayağı Türkiye'den gelip gezen var yani. Çok fazla turist var. Hem arkadaşlar gibi böyle tek başına ya da arkadaş grubu gelenler ya da grup halinde bir turla gelenler. Böyle birkaç kişiyle sohbet ettik ayaküstü ama kimse kameraya çıkmak istemedi. Hazır yakalamışken arkadaşların fikirlerini de sormak istedim. Bu topraklar 300 küsür sene Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında kalmış arkadaşlar. O dönemde Darül Cihan ismiyle anılıyormuş ama orijinal ismi Beograd. Sırplar Beograd der. Beyaz şehir, beyaz kale anlamına geliyor. İlk olarak Papa'nın Bulgar kralına 800'lü yıllar olması lazım yazdığı bir mektupta geçiyor Beograd ismi. O günden bugüne de Beograd olarak anılıyor. Kalenin içerisinde böyle bilgilendirici notlar var bu arada. Hem Sırpça hem İngilizce olarak bu notlar konmuş durumda. Bazı noktalarda Türkçe de var. Hatta Tika'nın hangi kısımları restore ettiğini filan Türkçe olarak da anlatıyor. Mesela şu an geçmekte olduğumuz bu kısım Kral Yolu arkadaşlar. O notta da şöyle yazıyordu. Zamanında Kral Yolu inşa edilirken bir Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiş buranın hakimiyeti, bir Habsburg Hanedanlığı'na geçmiş. Sürekli el değiştirmiş. O dönem tabii savaşlar devam ediyor. Yani bu yol yapılırken buranın hakimiyeti sürekli el değiştirmiş. Sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nda kalıyor ve burada stratejik konumunu da koruyor Osmanlı İmparatorluğu. Ama tabii 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Balkan Harbi'nde mağlup olmamız vesaire bir sürü olayın neticesinde biz bu topraklardan çekiliyoruz. Osmanlı'nın 300 küsür yıllık hakimiyeti de
son buluyor. Böyle bir tarihi var. Buranın adı Kale Meydan. Gördüğünüz üzere Türkçe yani Kale Megdan olarak Sırpça geçiyor. Sırpçaya da Türkçeden geçmiş. Yani kalenin meydanı anlamında. Kale kale kalmış. Meydan Megdan olarak değişmiş. Sırpçanın kendi fonetiğine uygun olarak bazı Türkçe kelimeler değişmiş ve bugün hala Sırpçada kullanılıyor Türkçe kelimeler. Abiyle de konuştuk yani bu mevzuyu. Uzun yıllar iç içe yaşamışız. Doğal olarak kültürümüzde, dilimizde birazcık karışacaktır yani. Bu çok normal. Kale meydan ama stratejik olarak, askeri olarak çok önemli bir konumda. O yüzden buraya hakim olabilmek için imparatorluklar, Osmanlı İmparatorluğu da, devlet aileyi de oldukça sıkı bir mücadele vermiş. Herkes bedel ödemiş. Bugün Belgrad'da, Sırbistan topraklarında gelip ziyaret edebiliyoruz. Vizesiz. Vizesiz Avrupa gibi düşünebilirsiniz yani Sırbistan'ı. Türk lirasıyla gezilebilecek ülkeler arasına, hani Türkiye'de biz bir kazanç elde ediyoruz ve nerelere gidebiliriz o kazançla bir liste yapıyoruz. Hani kabaca Türk lirasıyla şuralar gezilir olarak tanımlanıyor ya bu. Biz hani öyle tanımlayalım. O listede Belgrad'da, Sırbistan'da o listede arkadaşlar. Ben de geldiğinizde en azından bu videoda, önceki Sırbistan videolarıma da bakabilirsiniz. Nereleri gezebilirsiniz, kaç para harcarsınız? Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum ama şu an önemli bir noktadayız. Sava Nehri ile, Sava Nehri hemen şehrin diğer yakasından geliyor. Şöyle bu noktada Tuna Nehri ile birleşiyor arkadaşlar. Tuna Nehri de hemen şuradan görüyorsunuz. Geliyor ve Sava Nehri ile birleşiyor. Artık buradan sonra Tuna Nehri olarak akıyor. Yani Sava, Tuna'nın önemli kollarından bir tanesi. Burada Tuna ile birleşiyor hemen şu arkamda gördüğünüz noktada. Sava 4 ülkeyi suluyor arkadaşlar. Tuna da 10 ülkeyi suluyor. Yanlış bilmiyorsam Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olması lazım. 3000 kilometre civarı bir şey. Burada böyle akıyor ta ki Karadeniz'e kadar. Tuna Nehri Karadeniz'e dökülüyor arkadaşlar. Ünlü de bir Osmanlı marşı vardı sanırım. Şu an tam olarak aklıma gelmedi çünkü güneş mahvetti beni bütün gün. İlk defa bu kadar sıcak bir dönemde geliyorum, yazın geliyorum. Ama güzel ya. Şimdi bohem havası da çok güzel Belgrad'ın. Sıcakken de gezmesi güzel. Bakar mısınız? Yemyeşil. Bir gün fazla ayırın, bu yeşillikleri de görün. Ada Cingalya tarafı var. Farklı bölgeleri var. Sadece merkezi gezmeyin. Yani yeşili de görebileceğiniz, doğanın içerisine karışabileceğiniz bir rota çıkarabilirsiniz. Pişman olmazsınız. Belgrad gerçekten güzel bir şehir. Beyaz şehir olarak geçiyor. Burada da bir tane anıt var. Viktor anıtı. Bayağı popüler bir anıt arkadaşlar bu. Hikayesi de komik. Bunu Tereziye Meydanı'na, Belgrad'ın ana meydanı orası, oraya dikmek istemişler. Ama ve lakin heykel çıplak olduğu için abimizin bütün mal varlığı gözüküyor yani. Elinde bir tane kılıç, sağ elinde kılıç, sol elinde güvercin var. Demiş ki Belgrad halkı, bizim çoluğumuz çocuğumuz var kardeşim, biz böyle çıplak heykeli, nü heykeli İstemeyiz demişler en popüler meydanda, en kalabalık meydanda. Gidin demişler, bunu başka bir yere dikin. Onlar da gelmiş Sava ile Tuna'nın birleştiği noktaya dikmiş. Bugün yine burası en popüler, en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Şöyle arka tarafa geçince abimizin neticesi de açık bir şekilde gözüküyor. Anıtın oradan İstanbul kapısına doğru yürürken Damat Ali Paşa'nın türbesini göreceksiniz arkadaşlar. Hemen burada Türkçe bilgilendirici not da koymuşlar. Belgrad'da ayakta kalan nadir Osmanlı eserlerinden bir tanesi. Orijinal hali ile restore etmişler. O günkü orijinal halinin görünümünü almış. Genel itibariyle çok temiz bu arada, onu söylemeliyim. Tabii belli başlı çöpler görüyorsunuz. Ama genel itibariyle tertemiz bir yer burası. Hemen önümüzde Saat Kula var. Yani Saat Kulesi. Fark ettiyseniz Türkçeden geçen çok fazla kelime var ve vermişler. Yani isim o şekilde kalmış, değiştirmemişler. Kalenin arka tarafına doğru yürüdüğünüz zaman Savaş Müzesi'ne ulaşıyorsunuz. Adı Savaş Müzesi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Böyle silahları, tankları
görebilirsiniz. Diğer tarafta da roketler var. Farklı silahlar var. Bunları görebilirsiniz. Aynen, Military Museum. Burada sağ tarafta bir yerde kalıyordu galiba. Burası mıydı ya? Eski haritaları satıyorlardı. Çok güzel bir yerde orası. Şu an İstanbul kapısından geçiyoruz. Arka taraftan bir yerden de Kale Meydanı gezmeye başlayabilirsiniz bu arada. Burası İstanbul kapısı arkadaşlar. Üzerindeki mühürden ve bayraklardan hatırlarsınız. Arka tarafta hemen zaten Savaş Müzesi kalıyor. O tarafa doğru yürüyeceksiniz. Manzarayı izleyebileceğiniz noktalar anıtın orası, bu bahçenin olduğu yer. Buradan da güzel gözüküyor manzara. Ve merdivenlerden yukarı çıkıp bu kısma bağlandığınızda genelde kalabalık burada toplanıyor. Banklar var bu kısımda. İnsanlar bu sıraya oturuyor ve şehrin hem diğer tarafını görüyor hem de bu kısmını görüyor. Ama genellikle bu tarafta takılan daha fazla, daha kalabalık oluyor. Yürüdüğümüz istikamet, hemen şöyle elimi takip edin. O tarafta Knez Mihailova kalıyor zaten, o cadde kalıyor. Oradan giriyorsunuz, sola dönüyorsunuz, buraya çıkıyorsunuz. Şuralarda nehrin kıyısında hep gece kulüpleri vardı. Bakın mesela en son bunun kalıntıları kalmış. Yıktılar hep o gece kulüplerini. Herkes gün batımının ve manzaranın tadını çıkarıyor burada. Güneş bu tepelerin ardından batacak. Knez Mihailova Caddesi'nde bir tane kafeye oturdum arkadaşlar. Gayet merkezi bir yerdeyim. Kafenin ismi de şu. The Berry Bar isminde bir kafe. Hem bar hem restoran hem kafe tarzı bir yer. İstedim ki merkezi bir yerde bir kafeye, restorana oturursanız ne kadar ücret ödersiniz? Bunu sizlere söylemek istedim ve bir kahve siparişi verdim kendime. Arkadaş da getirdi sağ olsun. Yanında su da getirdi. Kahvenin yanında suyumuz da var. Güzel. Dilim damağım kurudu. Buyurun. Teşekkür ederim. Falan. Homemade kahve yazıyordu da dedim homemade kahve nasıl oluyor? Türk iş kahve gibi dedi. Dedim ben Türkiye'den geldim. O zaman dedim onu içeyim. Nasıl yapıyorsunuz merak ettim. Sade Türk kahvesi söyledim aslında. Böyle büyük bir fincanda geldi arkadaşlar. Çocuk da hemen bak buyruğunu yapıştırdı. Çünkü çok fazla Türk gelip gidiyor buraya. Yanında bir de hem esmer şeker hem beyaz şeker getirdi. Şöyle bir tadına bakalım. Türk kahvesi ya. 240 Sırp dinar arkadaşlar bu arada bu. Hemen fiyatını da söyleyeyim. 93 TL yapıyor. Yani Knez Mihailova'da Belgrad'ın göbeğinde kocaman bir Türk kahvesi içiyorum. 93 TL. Diğer kahvelerin fiyatlarını da söyleyeyim. Şöyle gözlüğümü de takayım da rahat okuyabileyim. Güneş gözlüğüm de numaralı bu arada o yüzden. Mesela espresso içmek istediniz. O da 250 Sırp dinarı. 97 TL yapıyor. Bir cappuccino içtin 330 Sırp dinarı. 128 TL yapıyor. Ne mesela? Soğuk kahve var. 350 Sırp dinarı. 135 TL yapıyor. Asitli içecekler 360 Sırp dinarı. 140 TL yapıyor. Bira içmek istediğiniz diyelim. Şişede bira 33'lük 350 Sırp dinarı. 135 Türk lirası yapıyor. Ben mesela aşağı tarafta Pleskavisa yemiştim. Burada ne kadarmış Pleskavisa? 150 gramlık Pleskavisa 490 Sırp dinarı yani 190 Türk lirası yapıyor. Bakın merkezi bir yerdeyiz. Atıyorum karnınız çok aç 250 gramlık Pleskavisa yemek istediniz. 270 TL yapıyor o da düz hesap. Sandviç yemek istediniz mesela tavuklu sandviç var 640 Sırp dinarı o da 250 TL yapıyor. Cevapi isminde köfteler var arkadaşlar. Bütün Balkanlarda meşhur bu köfteler.
Kimi çevapi diyor, çevap çişi diyor, köfte diyen var. Farklı farklı isimleri var. Burada mesela 250 gramlık çevapi 690 Sırp dinarı, o da yaklaşık 270 TL. Düz hesap 270 TL diyeyim. Yani bu fiyatlara karnınızı doyurabiliyorsunuz. Çay, kahve vesaire bir şey içebiliyorsunuz. Bakın Belgrad'ın göbeğindeyim. Yani Türkiye ile kıyaslayın arkadaşlar. Maalesef bu kıyası yapmak zorundayız. Çünkü seyahat etmek istiyorsunuz diyelim ki bir yere. Hangi ülke pahalı, hangi ülke ucuz? Fiyat kıyaslamasını yapmanız gerekiyor. Ona göre Türkiye'de mi tatil yapayım, hiç tatile mi çıkmayayım, yurt dışında mı tatil yapayım, yurt dışında tatil yapacaksam nereye gideyim, bunu görmeniz gerekiyor. Bu videoyu yapma amacım da o zaten. Geçmiş Sırbistan videolarıma bakarsanız daha detaylı bilgiler de veriyorum o videolarda. Afiyet olsun, kahvemi içeyim ben. Yani güzel de yapmışlar ha. Kahve içerken havayı kararttık arkadaşlar. Işıklar da yandı, her yer ışıl ışıl. Cumhuriyet Meydanı'na geldim şimdi. Burası Belgradlılar için oldukça önemli bir nokta. Gördüğünüz üzere gençlerin takıldığı bir yer ve buluşma noktası aynı zamanda. Tabii tarihsel bir önemi de var. Karşımızda bir tane anıt var. Prens 3. Mihailo Obrenović'in anıtı. Kendisi bazı şehirleri Osmanlı İmparatorluğundan geri almış, diplomatik yollarla geri almış. Hatta o şehirlerin ismi hemen yan tarafta ve diğer tarafta yazıyor. Hemen şurada bazı din adamlarının, askerlerin figürleri de yer alıyor. Rivayet odur ki bu gösterdiği nokta Osmanlı İmparatorluğundan geri aldığı toprakları işaret ediyor. Ama internette şöyle bir şey daha okudum. Osmanlılar bu toprakları kaybettikten sonra İstanbul'a dönüyorlar. İnternette İstanbul'u işaret ettiğine dair birkaç bir şey yazıyordu. Hangisi doğru bilmiyorum açıkçası. İnternette bir sürü bir şey yazıyor arkadaşlar ama kurtarılan toprakları işaret etmesi daha mantıklı gibi geliyor bana. Hemen Knez Mihailova'dan buraya bağlanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi geniş bir meydan. Şöyle yeşil ışık yanıyorken karşıya atacağım hemen kendimi. Çok güzel bir sokak göstereceğim sizlere videonun sonunda. Şimdi konaklamadan da bahsetmek istiyorum birazcık. Belgrad'da konaklama durumu nasıl? Ben paylaşımlı odada kalıyorum. 550 TL ödüyorum geceliğine. 6 kişilik bir oda. Kale Meydanı'nın hemen aşağı tarafında kalıyor. İsmi Balkan Soul Hostel. Güzel bir hostel. Konumu da gayet merkezi bir yerde, iyi bir yerde. Şimdi ben birkaç gün önceden ayarladım buraya gelmeden önce. Temmuz sonrası fiyatlara baktığımda paylaşımlı odalar genellikle 600 TL'den başlıyor. Biraz böyle eli yüzü düzgün olan bir hostel tutmak isterseniz 1000 liraların üzerine çıkıyor. Benim kaldığım hostelin fiyatı direkt 2 katına çıkıyor. 1000 TL'lere çıkıyor. Ben paylaşımlı odada kalmak istemem, tek başıma kalayım derseniz de otel fiyatları 1300 TL'den başlıyor. Yine biraz daha böyle eli yüzü düzgün olsun, güvenilir, temiz olsun derseniz, puanı biraz iyi olsun derseniz o da 2000 TL'ye yakın civarı gördüm ben. Tabii bu tamamen sizin araştırmanıza kalıyor. Planınız belliyse önceden yer ayırtmanızı tavsiye ederim. Araştırmanızı tavsiye ederim. Belki uygun fiyata yaz döneminde kalacak bir yer bulabilirsiniz. Tabii bu fiyatlara nispeten uygun diyorum. Bunun dışında bu arada Skardalya'ya geldik arkadaşlar. Skardaska olarak da geçiyor burası. Bohem sokağı. Çok güzel restoranların olduğu çok tatlı bir sokak burası. Burayı göstermek istedim. Düşüyordum az kalsın. Uçak fiyatlarına baktığımızda ben son dakika aldım uçağı. 5600 TL'ye İzmir'den Belgrad'a direkt uçtum. Siz yine önceden araştırmanızı yaparsınız. Belli başlı uygulamalar var. Farklı uçak firmalarının nereden uçtuğunu, direkt mi uçuyor, aktarmalı mı uçuyor, kaç kilo valiz hakkı veriyor, fiyatı ne kadar, bunları araştırırsınız ama sanırım yaz dönemi aşağı yukarı bu fiyatlar. Yine siz araştırmanızı iyi yapın derim. Uygun fiyata tatilinizi denk getirebilirsiniz ki önceden her şeyi planlarsanız çok daha uyguna getirirsiniz, bunu da söyleyeyim. Bakın burada canlı müzik var. Restoranlar bir tık daha burada güzel. Kalbur üstü, lüks, meyhane tarzı restoranlar da burada popüler. Sokak da gayet güzel ya bu arada. Çok tatlı bir sokak. Burada hostel de var. Paylaşımlı odada da konaklayabilirsiniz bu sokak üzerinde. Knez Mihailova'ya kaç dakika? Yürüyerek maksimum 7-8 dakika ya. Çok uzak değil yani, yakın bir noktada. Birkaç tane restoranın önünde menü vardı arkadaşlar. Orada fiyatlara baktım.
Genellikle 1000 dinarla 4000 dinar arası değişiyor ana yemeğin fiyatı. Ortalama 1500-2000 dinar çıkar cebinizden bir ana yemek yemek istiyorsanız. Sadece ana yemek ama. O da ne kadar yapıyor işte 400 TL ile kaç TL arası diyeyim 1500 TL arası ana yemeğin fiyatı ama sizin cebinizden 600 ile 800 TL arası çıkar. Bakın çok popüler bir sokak burası. Burada bile ortalama 750 TL'ye falan yemek yiyebiliyorsunuz. Yani ucuz mu pahalı mı siz karar verin. Vizesiz Avrupa gibi düşünün arkadaşlar burayı. 90 gün boyunca gelip pasaportumuzla seyahat edebiliyoruz. Konaklama seçenekleri, uçak fiyatları söylediğim gibi internetten tabii araştırırsanız daha uyguna fiyatlarda bulacaksınızdır, keşfedeceksinizdir önceden plan yaparsanız. Pahalı mı ucuz mu siz karar verin buna. Ama bence hala Türk lirası kazanıp farklı bir kültür, biraz farklı biraz ortak yanımız da var tabii ki. Görmek için, vizesiz Avrupa'yı ziyaret edebilmek için, farklı bir dokuyu hissedebilmek için güzel bir seçenek diye düşünüyorum ben. Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Bu videoda sizlere bunu gösterip anlatmak istedim. Sırbistan hakkında ve Belgrad hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımda oynatma listesi var. Sırbistan oynatma listesi. Oradan diğer videolara da bakabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar. Ben bunu kısa yapacaktım. Ben beceremiyorum ya kısa video yapmayı. Bilmiyorum yani. Bir türlü kısa video yapamıyorum. Hep biraz daha uzuyor tahmin ettiğimden daha da fazla. Gösterilecek, anlatacak çok şey var da sizi sıkmak da istemiyorum. O yüzden kısaltmaya çalışıyorum. Benlik bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif aldığınız videodan. Kafanızda bir soru oluştuysa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Videoyu da tabii beğenirseniz, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalımı desteklemek için abone de olabilirsiniz. Çav çav diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos.